Selamlar dostlar, yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz. Birkaç videodur en büyük problemimiz olan karoser probleminden bahsediyor olacağım. Evet, bu konularda sürekli başınızın etini yediğimin farkındayım. Videolarda birazcık eksik, yanlış anlatımlarım olduğunu fark ettim. Ara ara video içerisinde bu şekilde giriş çıkış yapacağım. Bu kadar çok isyan ediyorum, farkındayım. Elinizde doğru düzgün bir alet edevat varsa, doğru düzgün bir kaynak makinesi varsa aslında o kadar da korkulacak şeyler değil. Şimdi bu videoda birazcık zaten bunlardan bahsediyor olacağım. Elinizde bir argon kaynağı vardır. Bununla bir kaynak yaptığınız zaman sizin korkmanız gereken çok büyük bir durum yok. Ama benim gibi elinizde bir elektrot kaynağı vardır. Elinizdeki kaynak makinesinin amper ayarı istediğiniz şekilde ayarlanmıyordur. O zaman konularda ciddi bir probleminiz var. Yoksa kaynak yapmak aslında çok zor bir şey değil. O birazcık deneyim, birazcık da doğru bir makineye bakıyor. Bir ay boyunca sürekli bir sürümceme içerisinde kaldım. Bu sürümceme de şu sebepten oldu. İşsiz kaldığım için ve şirketimin batmasından ötürü paranın gelip gelmeyeceği konusunda aklımda hep bir soru işareti vardı. Ve ufak tefek aracı içerisinde bir şeyler yapmaya gidiyordum. Cebimde param olup olmayacağını bilmediğim için de güvenemeden bu işi yapmaya çalışıyordum. İş ilanı için aramıştım. Ben yapamam bu işi. Ben yapamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Aradım ama ben yapamam, sağ olun. Şimdi sırada Nisan ayı boyunca yaptığımız ödemelerin listesini göreceksiniz. Aracın içerisinde demirleri boyayacağım, zımparalayacağım ve işleme sokacağım için antipas, zımpara ve epoksi boya satın aldım. Buna da yaklaşık 1345 TL ücret ödedim. Sonrasında da benim ustayla çalışacağım bir süreç vardı. Bu süreç içinde hazırlık adına galvaniz saç plaka satın aldım. Buna da yaklaşık 1954 TL bir ücret ödedim. Rulo, eldiven, maske yani bir hırdavat alışverişine 77 TL ücret ödedim. Aldığım galvaniz plakaların taşıma ücreti olarak 200 TL bir ücret ödedim. Yemek ücreti olarak 117 TL bir ücret ödedim. Birazcık hırdavat alışverişi, spiral taşı, zımpara, VD40, demir keski, elektrot ve bunların tamamına da 505 TL bir ücret ödemişim. Ve son olarak da usta ücreti olarak 2000 TL bir ödeme yapmışım. Şimdi bu konuların tamamından bahsetmeye başlayalım. Ben bu süreçlere başlarken dediğim gibi elimde bir sağlıklı bir kaynak makinesi olmadığı için, bir argon kaynağı makinesi olmadığı için veya gazaltı kaynak makinesi olmadığı için ben bu işleri yaparken zorlandım. Hatta elimdeki kaynak makinesinin tam bir amper ayarı olmadığı için elimdeki malzemeyi ya patlattım ya da çok güçsüz kaynak attım. Aslında elimde kaynak makinesinin olmaması benim sağlıklı bir kaynak yapabilme durumumu değiştirmiş oldu. Yani ben başarılı bir kaynaklama işlemi yapamadım. Bu da beni ustayla çalışmaya itmiş oldu. Ustadan çok şey öğrendim. En basitinden ben o demir blokların hangi bölümünün kesilmesi gerektiğini, hangi bölümü kesmeden önce nereye destek atmam gerektiği gibi konuları ben bilmiyordum. Konularda çok yardımcı olmuş oldu. Problemler duymuşluğum var benim karoserciler. Bana söyledikleri şey aracın karoserini kaydırırsınız, yamuk montajlarsınız vesaire gibi şeyler söyledi. Ustam bu süreçleri o kadar doğru ve düzgün bir şekilde yönettik. Böyle bir sorunla asla karşılaşmadık. Bunu da belirtmek istedim. Kısacası kendinize bazı noktalarda güvenmiyorsanız, bazı şeyleri başarabileceğinize inanmıyorsanız bir usta ile çalışmanızı öneririm. Bazen bilmediğiniz şeyleri çok güzel gösterebiliyorlar. Bu bakımdan çok avantajlı olabiliyor herkes için. Benim için mesela kaynak işleri nasıl yapacağımı öğrendiğim bir süreç oldu. Bir sonraki seferinde bazı şeyleri daha kolay yapabiliyor olacağım. Tabii kendime güvendiğim noktalar var, güvenmediğim noktalar var. Bu konu tartışılabilir bir konu. Tüm bunları atlattıktan sonrasında benim artık karoserle ilgili YouTube'da neler yapabilirim diye bir araştırma sürecine girdim. Bu süreçte neler yaptığımı şimdi dinliyor olacaksınız. Ben YouTube'da bu işi nasıl elektrot kaynağıyla çözerim diye aslında aramaya başladım. Kaynak yöntemiyle ilgili onlarca belki yüzlerce arama yaptım. YouTube'a alt üst ettim desem yeridir. Buradaki videolar saç kaynağı yapılan videolar var ama o kadar kalın malzemeyle yapılmış ki çizik atması yok olsunu busu derken aslında çok kalın malzemede çalıştığı için rahat bir şekilde kaynak yapabilmeyi gösteriyorsa. Ama araba sacı gibi ince 1 milimlik, 1,5 milimlik malzemelerde çalışmak çok daha farklı bir şey arkadaşlar. Çok daha iyi bir kaynak makinesine ihtiyacınız var. Çok daha düşük amperde büyük kaynak yapabilen cihazlara ihtiyacınız var. Bu yüzden zaten kaynak işi birazcık sıkıntılı, kaporta işi birazcık sıkıntılı, karoser işi birazcık sıkıntılı. İki demiri birbirine kaynaklamaktan farklı bir şey yapmıyor. Kaporta tamiri, kaporta kaynağı gibi böyle karoser tamiri gibi onlarca, yüzlerce farklı aramadan sonra tar kelimelerin bir tanesinde şöyle bir şeye denk geldim.
Hindistanlıların bir otobüs üretim şirketi. Adamlar demirleri elle bükerek, saçları bildiğiniz elle bükerek otobüs üretiyorlar. Sürecin tamamını da böyle videolamıştı. Lan bu adamlar ne yapıyor? Ellerinde bir tane kaynak makinesi punta atıyor, boşlukları macunu çekiyor, devam ediyor. Lan dedim, mantıklı olabilir. Birazcık araştırdım. Bir cesaretle ustayı aslında bu sürece ikna etmeye çalışıyordum. Aracın arka tarafında bir tane problemli bir bölgemiz vardı. Bu bölgenin nasıl işlem yapıldığını görmek istiyordum. Aracın arkasında bulunan zaten bu renk değişim, bu yuvarlak bölümü görüyorsunuz. Yukarıdan monte edilmiş bir sacı görüyorsunuz. Aracın arka tarafı kaynak işlemi olduğunu bildiğim için buradaki tadilat nasıl yapılmış? Bunu görmek istedim. Yani aslında macunlu bölgeleri, boyayı spiralle kazımaya başladım. Bu adamlar nasıl bir kaynakmış? Bunları anlamaya, bunları görmeye çalışıyordum. Bu arada resimden tam anlaşılabiliyor mu bilmiyorum ama yaklaşık neredeyse 1-1,5 santimlik bir macunlama yapılmış aracın arka bölümüne. Yüzeyler biraz daha büyük ve çok fazla kıvrım bulunmadığından ötürü daha fazla macun atabiliyorsunuz. Bir de eğer aracın kaynak bölümünde hareket edecek bir bölüm yoksa, yani kaynaklar doğru şekilde doğru noktalardan pontalandıysa, bir hareket mekanizması yakalamıyorsa, demirler hareket etmiyorsa macunlama da düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yapılabiliyor anlamına geliyor. Bu da bizim için herhangi bir çatlak vesaire olmadığı bir sürece de boyamız sağlıklı bir şekilde kalmaya devam ediyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla demir saç plakasını düşünün. Demir saç plakası gibi kapatmaya gerek duymadıklarını fark edin. Örnek olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. 2 tane demir plaka olduğunu varsayalım. Bu plakanın şurasına gibi 3-5 tane punto attıktan sonrasında buradaki plakaların birbirinden oynamamasını sağladığınız anda macun yetebilecek. İlle araba kaportası gibi dümdüz kapatmanıza, tamamen sacı doldurmanıza gerek yok. Demirler sağlam şekilde kaynaklandıysa malzeme çalışmıyor. Sabit bir şekilde kalmaya devam ediyor. Dümdüz bir plaka hale gelene kadar kapattıkları bir kaynak atmadıklarını fark etmiş oldum. Bir alanın belli başlı yerlerine puntolar atarak geri kalan bölümünü macunlayarak kapatmak tarzında bir işlem yapmışlar. Tabi ustayla biz bu konuda tam olarak anlaşamadığımız için ben bu bölümü yapabileceğimize kanıtlamak istiyordum ve burayı yapabilmek adına da benim daha önceden TSE sürecinde açmış olduğum bir hava menfezi vardı. Bu menfez bölümünü kapatarak ustama aslında bu işi yapabileceğimizi kanıtlamaya çalışıyordum. Tabi bu denemeden sonrasında bana bir aydınlanma gelmiş oldu. Bu aydınlanmada neler yaşadık? Buradaki işlemleri yaptık, macunlamasını yaptık. Bu süreçleri de tamamen düzgün bir şekilde yönetince ve herhangi bir problem yaşamayınca ustaya da bu bölümü gösterip ikna ettiğimde artık bizi bu konuda durduracak herhangi bir konu kalmamış oldu. Bu aracın saclarını kesip içerisindeki profilleri ortaya çıkarmaya başladık diyebiliriz. Tabii ki resimlerde de gördüğünüz gibi kaynak işlemi yapmayı başardım. Ustamın aslında endişesi olan noktalardan birinin yaşamadığımız bir süreç. Ustamın endişesi şuydu. 2 saç birbirine elektrotla kaynak yaparken çok yüksek ısı üretildiği için kaynak üzerinde sacın dalgalanmasını sağlayan bir aslında kaynak işlemi yapmış oluyoruz. Uzak puntolarla yapıp biraz daha yavaş bir süreç ilerlettiğinizde bu durumun değiştiğini, kullandığınız malzemenin kalınlığı da alakalı olabilir tabii ki. Biz 1,5 milimlik galvaniz saç kullanıyorduk ki siyah sacın birbirine kaynaması gibi bir dalgalanmadan bahsetmiyoruz. Aracın arkasından başlayarak bagaj kısmının oralardaki neredeyse tüm bölümleri kesmeye başladı. Şu anda da resimlerde görüyor olacaksınız. Yani bu bizim aracın içerisinden çıkardığımız parçalar. Aracın arka tarafında bulunan çürükler vardı ya, bu çürüklerin sebebi işte bu demirler. Tamamen en rahat, en net görebileceğiniz demirlerden bir tanesi. İçerisine bir yerden nereden aldıysa su almış. Bu suyu o kadar taşımış ki bir yerden sonrasında dışarı doğru da artık çürütmeye başlamış. Aracın zaten birçok bölümünü açmış olduk. Hatta bir yanının köşesini sıfırdan yaptık diyebiliriz. De biz bugünü tamamlamış olduk. Bu süreçte işsiz kaldığım için birçok şeyi kendim yapabileceği bir vaktim olmaya başlamıştı. Ustamız da hafta içerisinde düzenli bir işi olduğu için işler yapmaya, bir şeyleri geliştirmeye çalışıyordum. Hal böyle olunca alanda önceki gün yaptığımız çalışmaları sökerek süreç başlatmış olduk. Malzeme ihtiyacım vardı. Spiral taşı aldım 163 TL. Genelde aldım 15-20 tane alıyoruz ve eritiyoruz arkadaşlar. Başına bakmadan utanmıyor musun lan duvara işemeye ha? Çok özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti. En sonki çalışmamızda elimizde malzeme olmadığı için ve pazar gününe denk geldiğimiz için bir yerde kes gibi bir şey oldu. Tamamlayamadık istediğimiz her bölümü. Yeniden bir demire ihtiyacımız vardı. Burada da 30'a 40 ve 30'a 30 olacak şekilde ikişer boy profil aldım. Bunlara da 790 TL bir ücret ödedim. Tabii bu süreçlerde Nisan ayının başlarına doğru birinci videoda da bahsetmiş olduğum bir olay gerçekleşmiş oldu. Bir şeylerden vazgeçmekten bahsetmiştim daha doğrusu. CV500F bir
bir motosikletim vardı. Karavan hedeflerime başlarken aracımın büyük bir bütçesinin motosikletten gelmesini planlıyordum. Bu aracı bitirmesini aslında planlıyordum. Eğer bir iş bulabilirsem bu işin beni aydan aya taşımasını bekliyordum. Maaştan arttırdığımız kadarıyla devam ederiz diye düşünüyordum. Evet arkadaşlar, bu videomuzu daha da uzatmamak adına burada bitirelim. Umarım hikayemizden zevk almışsınızdır. Benimle bu videoda karşılaştıysanız sağ üst köşede bulunan oynatma listesinden veya açıklamada bulunan oynatma listesinden bu süreci en başından sonuna kadar izleyebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.